ben Havvanız. Bir önceki videomda birlikte Lübnan'ı gezmiştik. Şimdi ise bu vlogda Lübnan'ın Beyrut şehrinden Suriye'nin Şam şehrine geçiyoruz. Suriye 14 yıl süren bir savaştan çıktı. Şimdi bu videoda savaş sonrası Suriye'de oluşan tahribatı göreceğiz. Ve Suriye'nin tarihini yakından tanımış hem de birlikte Suriye'yi gezmiş olacağız. Burası Beyrut-Şam yolu. Beyrut'tan Şam'a geçmek için $80 bir taksi tuttuk. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Suriye'ye gittiğimiz için para çevirdik ve bu elimdeki 100 dolar. 100 dolar Suriye parası. Bu kadar Suriye parası ediyor yani. Böyle bir desteden Suriye parasının ne durumda olduğunu anlayabilirsiniz şu anda. Şu da şöyle. Bu da başka bir deste. Bu da görmüş olduğu günler yüklü değil yani böyle 5.000'lik. Dolayısıyla bunun parası bu da 4.000 TL'de 4.000 TL'de bu kadar. Böyle. Şimdi yola devam ediyoruz. Paramızı bozdurduktan sonra. Evet, şimdi sınıra geldik. Beyrut'tan çıkış yapıyoruz Lübnan'dan. Lübnan'dan çıkış yaptıktan sonra diğer giriş yapmak için, Suriye'ye giriş yapmak için olan yere gideceğiz. Şimdi buradan pasaportumuza çıkış yaptığımıza dair damga vuruldu. Halen daha Lübnan sınırında kabul ediliyoruz. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi Suriye sınırındayız. Son kontrollerimiz burada yapıldı. Klasik bir ülkeye girerken sorulan sorulardan sordular. Türkçe bilen bir pasaport görevlisi vardı. Bir süre İstanbul'da yaşamış kendisi. Bize fazlaca misafirperver davranıp kalacak yerimizin olup olmadığını, eğer kalacak yerimiz yoksa bizi misafir edebileceğini söyledi. Yani seyahat ederken bayağı iyi hissediyor insan böyle şeylerle karşılaşınca. Bu arada güvenlikten falan da geçmedik. Yani üzerimize vesaire aramadılar, bakmadılar. Sadece taksinin içine baktılar. Düşünüyorum yani gittiğim ülkeleri düşünüyorum. Sanırım en kolay girdiğim ülkelerden biri oldu Suriye. Bu arada Suriye'ye girmek için $50 vize alıyorsunuz. Vize ücreti ödüyorsunuz. Biz de şimdi tüm işlemlerimizi hallettik ve yolumuza devam ediyoruz. Biliyor musunuz Suriye'ye geldiğim için o kadar heyecanlıyım ki. Gerçekten bugünü iple çekiyordum. Suriye ilk özgürlüğüne kavuştuğu gün dedim ki ben 6 ay içinde Suriye'ye gidip görmeliyim dedim. Tabii ki 6 ay içinde gidemedim. Ama şu an sanırım 10. ayındayız ve 11. ayındayız veya Suriye'ye geldim sonunda. Evet artık Şam'dayız. Burası Hicaz Demiryolu İstasyonu'nun önü. Taksi bizi tam bu noktaya getirdi. Burası Şam Emevi Camii'ne çok yakın bir nokta. Şimdi Şam Emevi Camii'ne yürüyerek gideceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu arada bizi buradan bir karşılayan bir Suriyeli bir arkadaşımız geldi yanımıza. O bizi karşıladı. Bu arada belki biliyorsunuz Hicaz Demiryolu 1900'lerin başında 2. Abdülhamit tarafından yaptırılmaya başlanıyor. Çeşitli nedenlerle aç yolu güvenliği sağlansın, ticaret canlansın. Ayrıca Osmanlı'nın bu bölgedeki topraklar üzerindeki etkisi ve otoritesi artmış olsun diye. Bu arada burası Şam Hamidiye Çarşısı. Burası da önemli bir nokta, tarihi bir nokta, tarihi bir çarşı. Osmanlı'nın işte 2. Abdülhamit döneminde inşa ediliyor, burası da yapılıyor. O yüzden zaten adı da 2. Abdülhamit'ten geliyor Hamidiye Çarşısı olarak. Çok işlek bir çarşı yani. Şimdi biz de şu kapıdan girdikten sonra şöyle kadınların tarafına doğru ilerliyoruz. Burası da kadınların tarafına doğru gidiyor. Kadınların tarafından girdikten sonra hemen sol tarafta Selahattin Eyyubi'nin kabri var. Ve 3 tane Türk pilot şehidin
kabri var. Böyle yani çok geniş bir alan. Kaç dakikadır yürüyoruz ya. Şimdi Şam Emevi Camii'nin girişindeyiz. Şam Emevi Camii sadece Müslümanlar için önemli değil. Hem Hristiyanlar için önemli hem de Hristiyanlık öncesi Roma dönemi için de çok önemli bir mekan. Bu arada burası bayanların girişi. Buradan giriyor Bayanlar Camii. Hemen bu yan tarafta Selahaddin Eyyubi'nin kabri var ve 3 tane Türk şehit pilotun da kabri var. Göstereceğim onları. Önce şunu söylemek istiyorum. Roma döneminde, Hristiyanlık öncesi Roma döneminden kalma bir Jüpiter tapınağı varmış. Bakın burada sütunları görüyoruz. Daha sonra Hristiyan Roma döneminde bu tapınağın yerine büyük bir Hristiyan katedrali inşa ediliyor. Bakar mısınız? Sübhanallah. Burayı var ya, ayakkabımı çıkarıyordum tam buraya girerken ve kafamı kaldırdığımda ilk bunu gördüm, bu çizimleri, bu cennet tasvirlerinin çizimlerini. İnsan çok etkileniyor, böyle aniden bir gözlerim doldu yani niyeyse. Gerçekten çok güzel. Şam 636 yılında Hazreti Ömer döneminde fethediliyor. İlk fethedildiği zaman da burası hem cami olarak hem de kilise olarak kullanılıyor. Yaklaşık 70 yıl kadar ortak kullanılıyor. Yani bir tarafta hem kilise oluyor, bir tarafta hem de cami oluyor. Ardından Emevi Devleti'nin zamanında Halife 1. Velid olması lazım. Büyük bir karar alıyor ve katedral tamamen satın alınıyor. Ve yerine bugün gördüğümüz bu muhteşem Emevi Camii inşa ediliyor. Size Şam Emevi Camii'ndeki Türk şehitleri göstermek istiyordum. Burada 3 Türk şehit yatıyor. Bunlar ilk Türk hava şehitleri. 1914'lü yıllarda Osmanlı Devleti ilk kez bir uçuş denemesi gerçekleştiriyor. İstanbul'dan Kahire'ye. İlk 2 uçak bu civarda bir bölgede düşüyor. Diğer bir tanesi de Kudüs civarında bir yere düşüyor. Pilotların kabirleri buraya getiriliyor. Yani bu pilot şehitler buraya Selahaddin Eyyubi'nin kabrinin yanına defnediliyorlar. Bu uçuş denemeleri üçüncü de en sonunda başarılı oluyor. Ve uçak İstanbul'dan Mısır'a, Kahire'ye ulaşmış oluyor. Selahaddin Eyyubi'nin kabrinin girişindeyiz. Biliyorsunuzdur, Selahaddin Eyyubi Suriye'yi ve Mısır'ı birleştirerek Eyyubi Devleti'ni kuruyor. Mısır'daki Fatimiler zayıflıyor ve Zengi Devleti'nden yardım istiyorlar. Bunun üzerine yardım etmek üzere, yani Haçlılara karşı yardım etmek üzere Mısır'a giden Selahaddin Eyyubi orada kendi devletini kuruyor. Müslümanları birleştiriyor, Haçlıları durduruyor ve Kudüs'ü Haçlılardan geri alıyor. Kabri de burada Şam Emevi Camisi'nin içinde, yani avlusunda. Biz de şimdi buradayız çok şükür. Allah'ın rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun. Şam Emevi Camii'nde Hz. Yahya Aleyhisselam'ın mübarek başının bulunduğu yer burası, makamı. Burası caminin içerisinde, kadınlar bölümünün kısmında hatta. Burada eskiden beri varmış. Yani burası dediğim gibi İslamiyet'ten önce bir katedraldi burası ve katedral zamanında da burada Hz. Yahya Aleyhisselam mübarek başı varmış. İkindi namazımızı kıldık Şam Emevi Camii'nde cemaatle birlikte. Dediğim gibi bu kabileleri ziyaret ettik hep birlikte. Şimdi yemek yiyelim istiyoruz. Restoran bakacağız. Bakalım nasıl bir restoranta gideceğiz biz de bilmiyoruz şu anda. Çok şükür ki Müslüman ülkelerde yemek yemek kolay oluyor. Yani bir Avrupa ülkesinde öncesinde çok araştırmam gerekiyor. Helal mi değil mi, nerede helal restoran var diye. Ama çok şükür ki Suriye'de böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz şu an. Yolda giderken size bu sokakları, caddeleri gösteriyorum. Burası Şam Emevi Camii'den çıkınca hemen arka tarafı. Böyle dükkanlar var çeşitli. Bunlar da eski zamandan beri kalan dükkanlar, aslında bayağı eski. Bu solumuzda gördüğünüz bu
yüksek duvarlar Şam Emevi Camii'nin duvarları. Arkadaşlar bir şey belirtmek istiyorum. Hani şimdi buraları yıkılmış falan görmüyoruz tabii ki. Çünkü bu nokta aslında herkes için çok önemli, dinen önemli bir nokta. Yani değer verilen bir yer. Bu Şam Emevi Camii'nin hemen bu ilerisinde çok yakın bir mesafede yürümeyle Babü Sayı mezarlığı var. Ve yakınlarda Seyyide Zeynep'in türbesi de var. Bu bahsettiğim mekanlar Şia için çok önemli mekanlar. Dolayısıyla Esad'ın destekçileri bu mekanlara değer veriyor. Dolayısıyla buraların şu an bu gördüğünüz yerlerin bombalanmaması normal. Ama yoksa Suriye'nin geri kalanı tamamen bombalanmış halde, hepsini size göstereceğim. Thank you. Arkadaşlar biz bu arada geldik bir yere, bir restoranta girelim dedik. Aslında biliyor musunuz böyle restoranları hiç tercih etmem gezerken, seyahat ederken farklı bir ülkeyi. Çünkü böyle restoranlar genelde turistler için yapılıyor ve gerçek lezzeti böyle restoranlarda tadamıyorsunuz, yöresel lezzeti. Ayrıca böyle yerlerde tabağınıza daha az koyuyorlar ve fiyatı da daha pahalı oluyor normal yerlere göre. Yani hem o kadar iyi yiyemiyorsunuz hem de çok para ödemiş oluyorsunuz. Fakat gene de güzeldi, gene de beğendik. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Sonra akşam namazına yetiştik. Yatsı namazımızda kıldık. Şam Emevi Camii'nde cemaatle. Bu arada gezerken biz çok dikkat ederiz. Namazlarımızı cemaatle kılmaya. Yani böyle büyük camilerde, böyle Şam Emevi Camii gibi camilerde kılmaya. Şimdi de tekrar bu Şam Hamidiye çarşısından yürüyerek evinde kalacağımız Suriyeli arkadaşımızın evine doğru gidiyoruz birlikte. Şöyle biz aslında otel tutmak istedik. Ama bizim burada Suriyeli arkadaşımız o kadar misafirperver ki bizi bırakmadı. Zaten bizi şey diyerek karşılamıştı. İşte vatanınıza hoş geldiniz, burası sizin vatanınız falan diyerek karşılamıştı. Yani Osmanlı Devleti eskiden bu topraklarda hüküm sürdüğü için o burayı bizim vatanımız olarak görüyor. Öyle addediyor kendisi. Dolayısıyla dedi ki burası zaten sizin vatanınız ve sizin eviniz. Dolayısıyla benim evim de sizin eviniz dedi. Ve bizi kendi evine götürüyor illa. Elbette biz otele vereceğimiz paranın daha fazlasını Suriyeli arkadaşımıza vereceğiz inşallah. Çünkü burada insanların çok ihtiyacı var buna. Kalacağımız yere doğru ilerliyoruz. Biz bir Suriyeli arkadaşımızın evinde kalacağız inşallah. Otelde değil. Onun yerine otele vereceğimiz parayı Suriyeli arkadaşımıza verelim diye düşündük. Böyle takside Kur'an-ı Kerim okunuyor. Arkadaşlar bu sanırım su tankı sokaklarda var. Bundan sanırım sular sürekli gittiği için bunu kullanıyorlar. Şimdi arkadaşlar kapı burada. Tam gözükmüyor ama şimdi ışığı açacağım. Şu anda elektrikler kesik. Az önce gitti. Böyle sık sık gidiyormuş Suriye'de elektrikler. O yüzden akü almışlar. Akü almışlar ve aküyle elektrik gittiğinde ışık sağlıyorlar. Şimdi göstereceğim. Şurası. Bakın. Yani aküyle elektrik sağlıyorlar kısaca. Çünkü şehirde tam olarak elektrik yok. Akü burada. Buradaki aküyle bakın kablolar böyle devam ediyor. Gerçekten çok fazla şükretmemiz gereken şey var hayatta. Yani Suriye'de yaşam şartları çok ama çok zor. Aslında arkadaşlar biliyor musunuz böyle evler Suriye'deki en iyi yerler kalınabilecek. Çünkü diğer yerler, diğer insanlar çadırlarda falan yaşıyorlarmış. O yüzden gerçekten burası çok iyi. Burası şu an Suriye'deki en iyi yer yani. Arkadaşlar bu evin tek penceresi ama duvara bakıyor. Yani başka bir evin duvarına bakıyor. Bu yüzden gece çok zifiri karanlıkta. Elektrikler de gitti gece. Sonra akü de gitti biliyor musunuz? Akü de kendini mi dolduruyormuş bilmiyorum ama. Akü de gitti. O zaman biz böyle akşamleyin zifiri karanlıkta kaldık yani. İnternet de olmuyor zaten dolayısıyla. Öyle bayağı erkenden uyuyorsun o yüzden. Evet arkadaşlar uyandık ve evden ayrıldık şimdi. Şimdi tekrardan Şam Emevi Camii'ne gideceğiz. Bazı önemli ziyaret edilecek mekanlara gideceğiz. Bakın bu elimizde kaç para var? 2000 Suriye parası var. Zaten resmi hala duruyor. Böyle. Bu çok bir para değil arkadaşlar. Çok kalın duruyor ama aslında çok az bir para.
Evet, yolda ilerlerken size kayıt alayım dedim. Çünkü penceremden gördüğüm neredeyse çoğu yer bombalanmış, yıkık dökük evler, harap olmuş bu vaziyette evler maalesef. Arkadaşlar şimdi ben biraz Suriye'nin bizim için ne ifade ettiğini size açıklayacağım. Şimdi 1516'da Yavuz Selim döneminde Osmanlı egemenliği başlıyor Suriye topraklarında ve bu 400 yıl boyunca sürüyor. Fakat Birinci Dünya Savaşı bütün dengeleri alt üst ediyor. Osmanlı bu Filistin-Sina cephesinde büyük bir darbe alıyor İngiltere'den. Nablus Savaşı olması lazım. Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi alıyor. Bu yenilgiden sonra artık Osmanlı Suriye topraklarını savunamayacağını anlıyor ve kuzeye doğru çekilmeye başlıyor. Arkadaşlar burayı önemli belirtmek istiyorum. Bu dönemde Suriye topraklarında Osmanlı'ya karşı herhangi bir isyan hareketi görmüyoruz. Yani Türkiye'de şöyle bir söylem vardı. Özellikle Suriyeliler ilk savaş çıktığında Türkiye'ye geldiklerinde Araplar bizi sattı şeklinde bir söyleme sığınarak Suriyelilere gerçekten kötü muamelede bulunan insanlar vardı maalesef. Yani böyle bir şey olmuyor. Bu dönemde Suriye topraklarında Osmanlı'ya karşı herhangi bir isyan hareketi görmüyoruz biz. Eğer bir isyan varsa bu Suriye topraklarından değil, Hicaz bölgesinde Şerif Hüseyin tarafından gerçekleşen bir isyan oluyor ama bunun yeri Hicaz bölgesi. Yani Suriye toprakları ile bir ilgisi yok konunun. Kaldı ki şöyle bir durum var. Yani bilmiyorum Birinci Dünya Savaşı'nda olan olaylarla günümüzdeki şu an olan şu mevcut yeni bitmiş savaşın bu ikisi arasında hiçbir bağlantı, bir kıyas yapılabilecek bir durum yok. Kısaca Osmanlı Devleti 1918'de Şam'da şehirde kaybettiği askeri gücünden dolayı kendisi çekiliyor. Ardından da Mondros Mütakeresi imzalanıyor ve Osmanlı'nın Suriye'den çekilmesi zaten resmen tamamlanıyor. O zaman gelelim asıl konumuza. Şu anda görüntülerde yansıyan, bu görmüş olduğumuz bu mevcut savaş neden çıktı? Arkadaşlar Osmanlı'nın çekilmesinden sonra bölgeye Fransızlar geliyor ve Fransızlar hakim oluyor. Yani Suriye bir Fransız mandasına giriyor. 1925-27 bu civarlarda büyük bir Suriye ayaklanması oluyor Fransa'ya karşı. Fakat maalesef ki her ülke şanslı değil ve maalesef ki bu ayaklanma sonuçsuz kalıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa zayıfladığı için ve artık her ülke böyle sömürge ülkeleri sömürge yaptıkları topraklardan çekildikleri için Fransa'da çekiliyor. Ve bir süre Suriye böyle askeri darbelerle, yönetimlerle ilerliyor. 1958'de Suriye ile Mısır birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kuruyorlar ama bu da sürmüyor, yani devam edemiyor. Ve 1961'de Suriye'de bir darbe oluyor ve bu yani Suriye ve Mısır'ın birleşmesi de sona eriyor. 1963'te Baas Partisi darbe yaparak iktidara geliyor. 1970'te de Hafız Esad iktidara geliyor. Baas Partisi içerisinden biri bu da. Şimdi bu Beşar Esad'ın babası oluyor yani. Hafız Esad çok baskıcı bir şekilde yönetiyor, katliamlar yapıyor, insanlar hapishanelere atıyor falan. Yani asla bir muhalefete izin vermiyor ülkede. 2000 yılında da Beşar Esad Cumhurbaşkanı oluyor. Yani artık iktidara Beşar Esad geçiyor. Aslında iktidara kendi kardeşi geçecekmiş, abisi sanırım. Ama abisi trafik kazasında ölünce bir anda hızlıca Beşar Esad Cumhurbaşkanı oluyor. Esad'ın partisi olan Baas Partisi'nin ideolojisini söylemek istiyorum size. Milliyetçilik var ve sosyalizm var ve sekülerizm. Bu üç şey bu partinin ideolojisini oluşturuyor. Suriye'de süren bu 14 yıl boyunca süren savaş aslında şu şekilde başlıyor. 2010 yılında Tunus'ta Arap Baharı gerçekleşiyor ve bu diğer tüm Arap ülkelerine sıçramaya başlıyor. O dönemde Mısır'da iktidarda Hüsnü Mübarek var. Arap Baharı nedeniyle yani halkın ayaklanması nedeniyle Hüsnü Mübarek iktidardan çekilmek zorunda kalıyor. Bunun üzerine Suriye'de Dera kentinde 2 doktor, kadın bayan doktor aralarında telefonda Hüsnü Mübarek devrildi, darısı bizim başımıza diyorlar. Telefonu dinlenen bu 2 bayan doktor tutuklanıyor, işkenceler görüyor vesaire. Bu bayan doktorların akrabaları olan 15 kadar çocuk bunun üzerine bir slogan hazırlıyorlar. Halk rejimin düşmesini istiyor şeklinde ve bunu yazıyorlar, yazıp asıyorlar. Bu nedenle bu çocuklar, bu 13 yaşındaki çocuklar işkenceler görüyorlar. Ne bileyim böyle göğsü matkapla deliniyor, cesetlerinde sigara söndürülüyor vesaire. Bu biliyorsunuz meşhur olan Sedneye hapishanesinde çeşitli işkencelere maruz kalıyorlar. Arkadaşlar bu olayın yaşandığı Dera kenti Suriye'de silahlı aşiretlerin bulunduğu en fazla yer. Bu çocuklara bu işkenceleri yapan askerler de cezalandırılmadığı için tabii ki bu olay büyüyor. Olay büyüyüp halk hareketlerine dönüşüyor. Esad da geri adım atmıyor. Bunu yapan askerlere, polislere bir ceza vermiyor. Olayları kimyasal silah kullanacak kadar, böyle evleri, koca bir şehri tamamen bombalayacak kadar bir duruma getiriyor. Şunu belirtmek istiyorum.
Suriye'nin %81'i Sünni, %10'u Nusayri, Şii, İsmaili. Yani Esad'sa %10'luk kısma giriyor. Yani halkın %81'lik kısmını Esad zaten temsil etmiyor. Arkadaşlar videonun sıkıcı olmaması için çok uzun anlatmıyorum. Çok kısa bilgi verdim. Zaten görüntüleri şu an görüyorsunuz. Yani yolda, arabada giderken böyle sürekli bu tarz görüntülerle karşılaşıyorsunuz. Ara sokaklara girebilmek mümkün değil. Arkadaşlar Esad burada şunu yapmış. Tepeden bombalayıp gitmiş. Tabi burayı görünce Gazze'nin de ne halde olduğunu hayal edebiliyorum. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Burada insanlar yaşıyordu. Yani insanlar burada yaşıyorken, buradan ayrılmamışken buralar bombalandı. Yani şu anda bu binaların altında cesetlerin olduğunu söyledi bize. Şehit cesetlerinin olduğunu söyledi bize bu Suriyeli arkadaşımız. Hayal edin. Evinizde oturuyorsunuz. Hayalleriniz var. Buralarda farklı aileler. Hepsinin çocukları var. Hayalleri var. Ama yukarıdan bombalanıyorsunuz ve ölüyorsunuz. Ben burada şunu gördüm arkadaşlar. Buradaki bu enkazı insanlar kendi başına kaldıramazlar. Yani Türkiye'den Suriye'ye dönen bir Suriyelinin bu enkazı kaldırıp da evini yeniden inşa edebilmesi mümkün değil. Bu ancak devlet eliyle yapılabilir. Ama şu anda bile Suriye devleti bunu gene tek başına yapamaz benim fikrim. Şimdi Suriyelilere savaşın bittiğini ve bu yüzden ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini söyleyen insanlar var. Ben merak ediyorum, bu insanlar geri döndüklerinde sadece enkazla karşılaşacaklar burada. Elektrik ve suyun düzenli olmadığı enkaz bölgesiyle. Yaşam şartlarının çok sınırlı olduğu, temel düzeyde insanın yaşaması için gerekli olan şeylerin eksik olduğu bir yer burası şu anda. Arkadaşlar insanlar savaş yaşanmamış normal bir ülkeden çeşitli nedenlerle başka bir ülkeye göç ediyor ve biz bunu elbette normal görüyoruz. Ama savaş zamanı veya sonrası ortaya çıkan imkansızlıklar nedeniyle Türkiye'de bulunan Suriyelileri yargılıyoruz. Yani elbette hepimiz böyle değiliz ama böyle birçok insan gördüm Türkiye'de, o yüzden bunu özellikle belirtmek istiyorum. Savaştan çıkmış bir Suriye'de bir insanın yaşaması için gerekli olan temel ihtiyaçlar eksikken, bu insanların Türkiye'de bulunuyor olmasından Türkiye'deki insanlar nasıl rahatsız olabiliyorlar? Bu sizce de merhametsizlik ve bencillik değil mi? Bu arada da şunu da ekleyeyim. Şam genel anlamda Esad'ın kontrolü altında bir bölge. Yani o yüzden aslında bombalanmasını bile beklemememiz gerekirdi. Diğer şehirler çok daha kötü bir durumdaymış. Giden bir arkadaşım var, o anlatıyor. Her neyse arkadaşlar, daha fazla bu görüntüleri göstermek istemiyorum size. Bence Muhyiddin İbn Arabi'nin kabrini ziyaret edersek belki biraz huzurlu olabiliriz. Arkadaşlar bu bölge şu anda Kasiyun Dağı'nın eteği falan, o civarlar. Ve buralar Esad'ın kontrolü altındaymış eskiden. Bu yüzden bu kısım bombalanmış değil arkadaşlar. Biliyorsunuz Muhyiddin İbn Arabi İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biri. Kendisi 12 ve 13. yüzyıllarında yaşamış. Şeyhüлекber, yani en büyük şeyh olarak anılan çok yönlü bir düşünür. En çok tasavvuf yönüyle tanısak da aslında varlık, insan bilinci, evrenin yapısı ve bilgi gibi bugün felsefenin alanına giren konularla yoğun biçimde ilgilenmiş biri. Hayatının büyük kısmını ilim ve düşünce yolculuklarıyla geçirmiş, son yıllarını da Şam'da tamamlamış, doğumu da Endülüs. Bugün hala eserleri okunuyor, fikirleri tartışılıyor, yani düşünce tarihi üzerine çok güçlü bir etkisi var Muhyiddin İbn Arabi'nin. Yani İbn Arabi sadece bir din alimi değil, aynı zamanda insan ve varlık üzerine düşünen büyük bir entelektüel. Şimdi Muhyiddin İbn Arabi'nin kabrindeyiz. Böyle bir yer. Çok güzel bir yer, çok güzel, huzurlu. Allah'ın selam ve bereket onun üzerine olsun. Onun şefaatini ve himmetini istiyoruz inşallah. İnşallah Allah ziyaretimizi kabul etsin ve buraya gelmek isteyen, kendisini ziyaret etmek isteyen tüm insanlara buraya gelip kendisini ziyaret etmeyi nasip etsin Allah. Gerçekten Suriye'de bombalanmış yerleri gördükten sonra gerçekten çok üzülmüştük, yani çok üzüldük. Ağladım bile. Ondan sonra buraya gelmek gerçekten çok huzurlu oldu.
Şam'da Babüs Sair mezarlığındayız. Burası Şam'ın en manevi yerlerinden biri bence. Bu gördüğünüz kabirde Hazreti Muaviye yatıyor. Onun kabri burası. Ayrıca Babüs Sair mezarlığında İslam'ın ilk müezzini Bilal Habeşi radıyallahu anh yatıyor. Hazreti Bilal dışında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yakın sahabelerinden Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh da burada yatıyor. Ve bu mezarlıkta Ehl-i Beyt'ten bazı önemli isimler yer alıyor. Ümmü Gülsüm bin Ali, Fatıma bin Hüseyin, Abdullah bin Cafer gibi önemli isimler. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden biri olan Hazreti Hafsa'nın kabri de burada. Ezan okunuyor bir yandan. Namaz kılmamız gerek. Öğlen namazı cemaate yetişmek de istiyoruz. Herhalde şu camiye gireriz. مين الشيخ أديب الخالدي كمان كان خادم يسير. Şimdi Köşedeki de bizim hocam. Bazı sahabe. Abdullah İbn Cafer dedi. Kim bunu mu? Yok. Köşede. İbn Cafer. والي سوريا سوريا كان معك. سوريا لبنان أردن فلسطين دولة Nazif ya. نظيف هذا حفيد عبد القادر الجزائري تبع الجزائر. Öbürkü? هذا الشيخ البهلول. Keyfin böyle. هذا ناظم باشا أخو نظيف باشا. هذاك أديب الخالدي الخادم سيدنا بلال كان. Hazreti Bilal'in kabrinin yanındayız arkadaşlar. Çok heyecanlı bir şey bu. Burada Abdullah bin Ümmü Mektum yatıyor. Hazreti Abdullah bin Ümmü Mektum çok iyi bir sahabe bu. Abdullah bin Ümmü Mektum Abese suresinde geçiyor. Peygamber Efendimiz Mekkeli müşriklere anlatırken İslam'ı o sırada ama bir sahabe geliyor. Abdullah bin Mektum geliyor yani. Bir şey soruyor ve yani durumla ilgileniyor. Peygamber Efendimiz o sırada bir dakika yapıyor. Yani orada bir sürü önemli kişiyi anlattığı için bir dakika yapma da bu tarz bir şey yapıyor. Sonra bunun üzerine ayet iniyor. Hani öyle yapmaması gerektiğine dair Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. إيه لا أبي عبد الله هذا قبر الإمام الحافظ ناصر السنة صاحب التأليف المفيد أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية. Okay. Şarjı bitti mikrofon, o yüzden sesler biraz kötü gelebilir. Şöyle şimdi dışarıdan herhangi bir yerden şöyle göstereyim, bak böyle bir yerden yani Babüsöy'den çıkınca Meve'ye doğru yürürken herhangi bir yerde gördük. Google'da böyle yöresel lezzetler deneyelim dedik. İçli köfte var burada, lahmacun gibi bir şey var ve bu Filistin'de de yemiştim ben. Zahterli bir şey var, böyle bir ekmek. Çok güzel oluyor. Gerçekten de çok güzel. Bu var, bir de şöyle bir şey varmış. Bunu da bilmiyoruz. Bunlardan birer tane alıp hepsinden deneyeceğiz. Bir ülkeye gelince o yerin kendi lezzetini yiyeyim muhakkak. Gerçekten çok güzel oluyor. İçli köfte, altta da lahmacun var. Ayran aldık bir de. Ne kadar ödedik derseniz şundan şöyle 5000 Suriye parasından 4 tane falan verdim sanırım yaklaşık. Bir de üstünü verdi, şöyle üstünü verdi şundan. Yani anlayamıyorum arkadaşlar. Gerçekten Suriye parasını hayal edemiyorum. Böyle. Etrafı da bu şekilde. Kenarda oturduk ve şimdi bununla karnımızı doyuracağız. Bakın böyle. Bize bu restoranttaki adam çok istediğimiz için bize böyle bir şey verdi. Satmıyorlarmış ama böyle içebilirsiniz dedi. Hepsinin içinde de veya götürün doldurun hadi böyle. Annemle babam deri çok sevdiği için böyle hakiki deri çok ucuza buldular. Yani Türkiye'ye göre uyguna. Ve hemen aldılar. Benim için ilgim yoktur. Ama onlar için evet. Evet arkadaşlar, Suriye gezimizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Şimdi biz camiye namaza yetişmek istiyoruz, ikindi namazına. Sonra biraz daha dolaşıp tekrardan Lübnan'a, Beyrut'a geri döneceğiz. Size elimden geldiğince kayıt almaya çalıştım Suriye hakkında gördüklerimi.
ve anlatmaya çalıştım. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Çok fazla araba tamircisi var etrafta. Arabayla geçerken özellikle çok taksiyle giderken yani çok dikkatimi çekti. Çok fazla araba tamircisi vardı. Bilmiyorum savaştan sonra böyle araba tamirciliği mi artıyor acaba bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Bunun dışında da yorum yapmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu yolda yürümesi, sokakların seslerini duymak falan çok keyifliydi gerçekten. Bu arada arkadaşlar şu anda biz Şam Emevi Camii'ne gidiyoruz. Bu yol Şam Emevi Camii'ne Babü Sayır mezarlığından yemek yediğimiz yerden sonra da camiye giden yol. Bu kısım Esad için de, Esad ve askerler için de çok önemli olduğu için buralar bombalanmamış vaziyette. Yani zaten buralar Esad'ın kontrol ettiği yerler savaş zamanı. Benimle birlikte Suriye'yi gezdiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.